Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aloe vera bakımı ile ilgili sizlere birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Ve yine aloe veraları yetiştirmenizde etkili olacak bir sıvı bitki besini hazırlayacağız beraber. Bu sıvı bitki besinini sarımsak ile hazırlayacağım. Sarımsak benim uzun süredir kullandığım bir sıvı bitki besini. Daha önce sizlere orkide kullanımında ve diğer çiçeklerin kullanımında ne kadar faydalı olduğundan bahsetmiştim. Ve bununla ilgili de zaten kanalımda videolar mevcut. İsterseniz bakabilirsiniz bununla ilgili videolara. Ve yine aloe veralarda da 3 aydır kullanıyorum ve çok güzel sonuçlar aldım. Bu sonuçları alınca da sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü bana aloe veralarla ilgili gerçekten çok fazla soru geliyor. Genelde hepimizin en çok muzdarip olduğu aloe veralarımızın gelişmemesi, aloe veraların içinden jel çekilmesi ve en önemlisi aloe veralarım uzun süredir yavru vermiyor diye çok fazla sorular geliyor. Ve ben de gerçekten sarımsak kullandıktan sonra aloe veralarımda çok güzel gelişmeler oldu. Bunun için de sizinle bu kendi evimde yapmış olduğum bu sıvı bitki besinini de sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi 3 diş sarımsağımı şu anda soyuyorum. Kabuklarını soyup sıvı bitki besinini hazırlayacağım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu sıvı bitki besinlerinin kullanımı çok önemlidir. Her videomda mutlaka belirtiyorum. Tekrar belirtmek istiyorum. Bunları arka arkaya kullanmamak gerekiyor. Özellikle sarımsağın etkisi çok fazla olduğu için diğer sıvı bitki besinlerine göre daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bu sıvı bitki besinlerini belirli dönüşümlü aralıklarla verebilirsiniz. Mesela bazılarını 15 günde bir, bazılarını 1 ayda bir veriyoruz. Ama bu sarımsaklı karışımı ise sizlere 2 ayda bir vermenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi etkisi zaten çok keskin olduğu için bu sarımsaklı karışımı kesinlikle her hafta ya da ayda bir kullanmayın. 2 ayda bir kullanmanız sizler için gayet uygundur. Bakın bunun için böyle bir kavanoza ihtiyacım var. Şimdi sarımsaklarımı küçük küçük doğrayacağım ve içerisine koyacağım. Bu sarımsaklı karışımı hazırlarken içerisine bütün sarımsakları koyduktan sonra dikkat etmemiz gereken ikinci püf nokta ise bunu kesinlikle çok bekletmemek gerekiyor. Ben sadece bir gece bekletiyorum. Eğer sizler bu sarımsaklı karışımı bir geceden fazla bekletecekseniz mutlaka daha sonrasında 2 katı çeşme suyu ya da arıtma suyunu koyarak ekleyerek bunu mutlaka açmanız gerekiyor. Eğer 3 günden fazla bekletirseniz ve üzerine su ilave etmeden aloe veralarınızı ilave ederseniz bu da aloe veralarınızda yarar yerine zarar verebilir. Her zaman dediğim gibi mutlaka dikkatli kullanmanız gerekiyor. Evet, 3 diş sarımsağımı gördüğünüz gibi bakın kavanozumun içerisine koydum. Yani üzerine 3 diş sarımsak için 1 litre su ilave ediyorum. Ve 1 litre suyu ilave ettikten sonra kapağını kapatıp bir gece bekleteceğim. En fazla 3 gün dediğim gibi. Ve daha sonra bunu çiçeklerime vereceğim. Şimdi kapağını kapatıp size daha önceden hazırlamış olduğum bir gece önceden sizler için ben beklettim. Sarımsaklı suyumu hazırladım sizlere burada gösterebilmek için. Şimdi bunu bir kenara koyup diğer çiçeklerime bir gün sonra vereceğim. Evet, şimdi daha önceden hazırlamış olduğum sarımsaklı suyumu süzeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken sarımsak tanelerinin kesinlikle aloe veralarımızın üzerine dökmüyoruz. Bunu süzerek kullanmamız gerekiyor. Sadece suyu bizim için önemli. Suyu da süzdükten sonra ben bir sprey kutunun içerisine koyuyorum. Sizlere de aloe verayı sularken bu şekilde sulamanızı tavsiye ederim. Bir sprey kutuya koyduğunuz zaman sadece üstten gövde kısmına sıkıyorum ben. Bu şekilde aloe vera sadece ihtiyacı olan suyu almış oluyor. Çünkü eğer saksınızın altı delik değilse ve fazla suladığınız takdirde altında su birikeceği için bu da aloe veralarınızda kök çürümesine sebep olabilir. Ama eğer böyle bir sprey kap kullanırsanız sadece üstten daha az su almış olacaktır. Evet, suyumu süzerken bunu da belirtmek istiyorum. Sarımsağı aloe vera'da niçin kullanıyoruz? Sarımsağın aloe vera faydası ne? Sarımsağın aloe vera faydası bol bol yavru vermesi. Şimdi size sonuçlarıyla göstermek istiyorum. Bakın 3 ay önce kullandığım aloe veramda gördüğünüz gibi bakın küçük küçük yavrular çıktı. Hatta büyümeye bile başladılar. Bakın burada sadece 4 tane yavru var. Şöyle çevirmek istiyorum. Bu saksıda şu anda 13 tane yavru var.
Bakın bunlar zaten eski yavruları, büyümüşlerdi ama ondan sonra yavru vermemişlerdi. Kullanmış olduğum sarımsaklı su sayesinde bakın bir tane de köşede var, görüyorsunuz. Ve burada da bakın küçük küçük gördüğünüz gibi birçok yavru aloe vera çıktı. Bunlar tamamıyla sarımsaklı su kullandıktan sonra çıktı. Ben bu saksımda özellikle daha erken başladım ve sonuçlarını da gördüğünüz gibi gayet güzel. Eğer sizlerin de aloe verası uzun süredir yavru vermiyorsa mutlaka tavsiye ederim. Bakın bu aloe veramda ben yavru bir aloe vera iken ekmiştim. Yaklaşık olarak bir 8 ay önceydi ve gördüğünüz gibi şu anda kocaman bir aloe vera oldu. Ve gayet güzel, yaprakları da sert ve bakın yeni yaprak da çıkarmaya başladı. Ve bu aloe veram yani ilk defa yavru çıkarmış oldu. Sarımsaklı suyu kullandıktan sonra bakın görüyorsunuz burada 2 tane yavrusu var. Bir tane de arka kısmında var. Bu aloe veram hiç yavru çıkarmamıştı ve sarımsaklı su kullanmaya başladıktan sonra bakın görüyorsunuz küçük küçük yavrular çıkardı. Bu da gerçekten sarımsaklı suyun aloe veralarda yavru veriminde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu aloe veram da bakın son 2-3 haftada çok güzel bir gelişim sağladı. Yaprakları hemen büyüdü ve yeni yavru verdi. En son yayınlamış olduğum bir kaşık muz kabuğuyla aloe veraları nasıl coşturabiliriz diye bu videonun sonucunu size burada göstermek istiyorum. Bakın o videoyu eğer izlerseniz orada yavrusu yoktu ve şu anda kullandıktan sonra gördüğünüz gibi bakın 3 tane küçük yavrusu çıkmaya başladı ve çok kısa bir sürede çıktı bu. Bu da yine aynı şekilde kullanmış olduğum sıvı bitki besinlerinin gerçekten aloe veralar ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bunları sizlere göstermemin nedeni sonuçlarını görmeniz ve böylelikle kullandığım şeylerin yararlı olup olmadığını sizler de burada görmüş oluyorsunuz. Evet, aloe veralarımda gördüğünüz gibi bakın yapraklar gayet jel dolu ve gayet güzel gelişiyorlar. Çünkü bol miktarda gün ışığı alıyorlar ve sulamaya çok dikkat ediyorum. Burada sizlere aloe verayı ne zaman sulamanız gerektiğini de açıklamak istiyorum. Kesinlikle aloe veralarınızı çok sulamayın. Fazla su aloe veraların çürümesine neden olur. Aloe veraları kaç günde bir sulamak gerekiyor diye soruyorsunuz. Kesinlikle bir günü yoktur. Sulama zamanını anlamanız çok kolaydır. Eğer toprağı iyice kuruduysa demek ki sulamanız gerekiyor. Bunu anlamak için parmağınızla eğer toprağın içine dokunursanız eğer nemli ise su vermeyin. Ama eğer kuruysa su vermeniz gerekiyor. Aloe veralarınıza az su verirseniz aloe veralarınız daha hızlı gelişeceklerdir ve bol bol büyüyeceklerdir. Sarımsaklı su kullanırken yapraklarına sıkmamaya dikkat edin. Sadece toprağına sıkıyoruz. Çünkü eğer yapraklarına sıkarsak zarar verebilir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açmayı unutmayın. Bol bol yorum yaparak sorular sorabilir ve sizler de bunları kullanıyorsanız sonuçlarınızı paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.